Eğer YouTube yayıncılığını ciddi kafaya taktıysanız başlangıçta mutlaka bir mikrofon ve ışık kaynağı edinin. Tercihen benim gibi yapmayın yani. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. 70 küsür videoyu telefon kamerası, entegre telefon mikrofonu, floresan ve gün ışığı kullanarak çektikten sonra 1000 abonem olsun alırım, 5000 abonem olsun mutlaka alırım, 10.000 abone de kesin alırım diye ertelediğim ekipmanların siparişini nihayet vermeye başladım. Aldığım ilk teslimat ofiste ve evde yaptığım çekimlerde sesimin daha düzgün çıkmasını sağlayacak, dış sesleri mümkün mertebe yalıtacak bir mikrofon. Bir de dairesel sürekli ışık kaynağı satın aldım fakat onu teslimat olarak tanımlamıyorum. Çünkü satıcı sürat kargo ile çalıştığı için kargo gayet olağan biçimde adresime getirilmedi. Dolayısıyla 2 gün sonra şubelerine gidip kendim almak zorunda kaldım. Buna da teslimat denilemez. Size önce mikrofonu sonra da ışık kaynağını anlatacağım. Kullanımı kolay, pratik, yükte hafif, kolay taşınabilir, akıllı telefonlara uyumlu bir mikrofon arıyordum. Elbette epey araştırma yaptım ve sonunda aradığım gibi hem uygun fiyatlı hem de performansı iyi bir harici mikrofon buldum. Şu an izlemekte olduğunuz videonun ses kaydını da bu mikrofonla yapıyorum. Farkı anlayabilmeniz için birazdan telefonumun entegre mikrofonundan da konuşacağım. Adı Boya BY-MM1. Halis Çin malı. Acil lazım olduğundan yerli ve milli satıcılardan satın aldım. Hem akıllı telefonlarda hem de kameralarda kullanılabiliyor. Orta kalitede iş gören bir aygıt. N11'den sipariş ettim, 2 gün içinde sorunsuzca geldi. Fiyatı arkadaşlar Eylül 2019 itibariyle 250 ila 270 Türk Lirası arasında. Bu mikrofonu Çin menşeili AliExpress sitesinden alırsanız 100-120 Türk Lirası arası bir ödeme yapıyorsunuz. AliExpress standart shipping yani ücretsiz teslimatla 30-40 gün gibi bir sürede geliyor. Ayrıca AliExpress'e ilk kez üye olacaksanız $2 bir yeni üyelik indirim kuponuna da sahip oluyorsunuz. N11 ve AliExpress kategori linklerini de video açıklamasına ekledim. Geçelim ürüne. Kutuyu böyle balonlu naylona sararak çok iyi etmişler. Çünkü kargo firmalarının nakliye araçlarını nasıl yüklediğini hepimiz iyi biliyoruz. Kutunun boyutu tam bir karış ve epey hafif. Bu arada çekim yaparken biraz sallamışım sanırım, bir de şu sabitleyicilerden, gimbal'lardan gerekecek. Al bitmiyor. Kutuyu açınca böyle kıllı tüylü bir şeyle karşılaşıyoruz. Yanında da işimize yarayacak diğer mini ekipmanlar iliştirilmiş. Şimdi bunları mutlu yuvalarından çıkarıp tek tek inceleyelim. İçinden tam 6 parça çıkıyor. Siz burada 5 görüyorsunuz ama o tüylü şey de çıkıp mikrofondan ayrılıyor ve böylelikle 6 parça oluyor. Sağ baştan sayalım. Bir adet kompakt ton kamera mikrofonu. Bir adet tüylü rüzgar engelleyici. 2 adet bağlantı kablosu. Neden 2 adet olduğunu birazdan anlatacağım. Bir adet sağlam metalden tutucu aparat ve bir adet yapay deri taşıma kılıfı. Mikrofon tüylü kılıftan kolayca çıkarılabiliyor. Normal hali böyle. Şu an tüyleri dökülmüş, böyle sincap gibi görünüyor. Tüm karakterini kaybetti. Aman ha, neredeyse gidiyordu. Sakin ol dostum, seni minimum 30.000 aboneye kadar bir yere bırakmayı düşünmüyorum. O zamana kadar ölümüne kankayık. Kutunun içinden çıkan tüm parçalar bunlar. Bir de mini kullanım kılavuzu var tabi. 3. sayfada detaylı teknik özellikler yer alıyor. 4. ve 5. sayfada nasıl monte edileceğine ilişkin bilgi bulunuyor. 6. ve 7. sayfada da kabloların hangi amaçla kullanılacağı açıklanıyor. Bakın burası çok amelli arkadaşlar. Düz kablo akıllı telefon, tablet ve PC'ler, helezonik kablo ise kamera ya da ses kaydedici diğer harici cihazlar için kullanılıyor. Şimdi telefona nasıl takıldığını göstereyim. Kablonun L şeklindeki girişi mikrofona, düz girişi ise telefona takılıyor. Ya da işte PC'ye, kameraya, nerede kullanacaksanız oraya. Kablo ters takılırsa mikrofon aktive olmuyor, buna dikkat edin. Bu da mikrofonu yerleştirmek için kullanacağınız tutucu aparat. Aparat mikrofonun tam ortasındaki boğuma takılıyor. Oturtmak için biraz güç sarf etmek gerekiyor. Tabi fazla da abanırsak elimizde kalabilir, kırabiliriz yani. Tabi buna bir de masa standı ya da ayaklı stand almak gerekiyor. Şimdi ise telefonun entegre mikrofonuyla Boya MM1'in ses kalitesini karşılaştıralım. Şimdi iç alanda bir deneme yapalım, bakalım ses nasıl çıkıyor. Şu anda iPhone'un kendi entegre mikrofonundan duyuyorsunuz bu sesi arkadaşlar. Birazdan mikrofonu takacağım. Aradaki farkı daha iyi anlayabilmeniz için birkaç kelime de mikrofon takılıyken söyleyeceğim. Şimdi mikrofona geçelim ve bakalım mikrofondan ses nasıl gelecek. Şu anda konuştuklarımı mikrofondan duyuyorsunuz arkadaşlar.
Aradaki farkı sanırım gayet net bir şekilde anlamışsınızdır. iPhone'un kendi entegre mikrofonunda çok fazla ortam sesi var. Çok fazla uğultu var. Ama bu mikrofon taktığımız zaman daha iyi sesimize odaklanıyor ve ortam seslerini yalıtıyor. Uygun fiyata alabileceğiniz en iyi mikrofonlardan bir tanesi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani bayağı temizliyor sesi, ortam yankısını falan çok güzel alıyor. Bakalım videoda göreceğiz nasıl olacak. Bu mikrofon işte benim gibi kapalı ortamlarda tek tabanca çekim yapanlar için yeterli. Fakat tabi ses kalitesi daha iyi olan ve sunum sesine odaklanabilen daha profesyonel mikrofonlar da mevcut. Kaliteleri iyi tabi ama fiyatları da hayli yüksek. Araştırmam sırasında bunlar içerisinden diğerlerine oranla daha makul fiyatta olanları da bir kenara not et. Şimdi hızlıca bunlara da bir göz atalım. Samsung C01 Studio kondansör mikrofon. Kondansör mikrofonlar sesleri daha hassas, daha detaylı biçimde algılayan ve daha çok enstrüman veya vokal seslerini kaydetmek amacıyla kullanılan mikrofonlardır. Fakat tabi vlog sunumlarında da oldukça iyi bir performansa sahipler. Dezavantajı ise arkadaşlar harici bir elektrik kaynağı gerektirmesi. Artı 48 volta ihtiyaç duyuyorlar. Pilli ya da şarjlı kondansör mikrofonlar olsa da bunlar enerjiyi kısa sürede harcıyorlar ve ses kaliteleri doğrudan elektriğe bağlı türleri kadar iyi olmuyor. Samsung C01 Studio kondansör mikrofon güç kaynağı, standı ve filtre setleriyle birlikte Eylül 2019 itibariyle ortalama 950 TL civarına satılmaktadır. Rode Video Mic mikrofon. Video kameralar ve profesyonel ses kayıtları için üretilmiş profesyonel kalitede bir shotgun kondenser mikrofondur. Shotgun mikrofonlar ucunun yöneltildiği alandaki objelerin sesini net biçimde alırlar ve çevredeki sesleri en aza indirgerler. Özellikle dış mekan çekimleri için idealdirler. Mikrofonda bir 80 Hz filtrede bulunmaktadır. Bu filtre sayesinde klima, trafik gürültüsü, komşu sesi ve benzeri seslerin kayda girmesi engellenir. Farklı model ve özellik seçenekleri mevcut. İşte bu seçeneklere göre de fiyatı 600 lira ile 1600 lira arasında değişiyor. Rode NT USB mikrofon. Hem müzikal kayıtlarda hem de YouTube video kayıtlarında kullanılabilecek ideal mikrofonlardan biri. İşin güzel tarafı hem Windows hem de Macintosh tabanlı tüm uygulamalarla uyumlu biçimde çalışabiliyor. Mikrofonun önündeki pop filtre istenmeyen seslerin etkilerinin kayda girmesini en aza indiriyor. Bu piyasadaki en iyi USB mikrofonlardan biri, fiyatı ortalama 1600 lira civarında. Mikrofonları inceledikten sonra şimdi de ışık kaynağına geçelim. 2 metrelik standı ile birlikte USB bağlantılı dış çapı 12 inç yani 30 santim olan bir LED ring light yani LED dairesel ışık aldım. USB bağlantısını bilgisayarınıza takarak kolayca çalıştırabiliyorsunuz. Dairesel olması tıpkı gün ışığı gibi daha homojen bir aydınlatma sağlıyor. Çok güçlü bir ışık vermediğinden aydınlatılacak nesneye epey yakın tutulması gerekiyor. Bir de tam ortasına takılabilen telefon tutucu aparatı var. Epey sağlam. Aparat özellikle benim gibi telefon ya da küçük kompakt kameralarla çekim yapanlar için çok kullanışlı. Bu sayede ek bir tripod kullanmaya gerek kalmadan ışık kaynağını yüzümüze daha yakın tutabiliyoruz. 3 farklı ışık tonu var. Beyaz ışık, gün ışığı ve tam ikisinin ortası. Bunu mini kumanda paneliyle kolayca ayarlayabiliyoruz. Ek olarak yine bu panelle ışık düzeyini ayarlayabiliyoruz. Fiyatı Türkiye menşeli sitelerde şu aralar 250 Türk Lirası civarı. AliExpress'ten ise 150 lira civarına alabilirsiniz. Üstelik kargo ücreti ödemezsiniz. Tek dezavantajı bazen 30-40 gün kargo beklemeniz gerekebiliyor. Aceleniz yoksa bu ürünü Çin'den almak sizin için çok daha avantajlı olacaktır. Zaten Türkiye menşeli siteden alsanız sürat kargo ile gönderiliyorsa yine o kadar beklersiniz. Bu ürünün N11 ve AliExpress linklerini de video açıklamasına ekliyorum. Karar sizin. Şimdi test videosunu bir izleyelim. Şu anda ışığımız kapalı. Ortam loş ve karanlık gördüğünüz üzere. Hemen açıyorum. Dairesel ışığımız şu anda beyaz ışık modunda çalışıyor. Bu ışık kaynağı yakındaki nesneleri ya da işte yüzünüzü falan aydınlatacaksanız bunun için oldukça elverişli ve kullanışlı. Fakat işte ortam ve dış kısımları çok fazla aydınlatmıyor. Kumandasıyla ışık miktarını azaltıp arttırabiliyorsunuz. Hemen şimdi azaltayım ışık miktarını. Evet, şu anda kademe kademe azaltıyorum. Ve hemen hemen kapandı gibi şu anda. En kısık modda. Ve yine yavaş yavaş açayım. Aradaki farkı görün. Şu anda da maksimum seviyede. Bu kumandayla renk tonunu da değiştirebiliyorsunuz. Hemen basalım. Şu anda beyaz ışık modunda çalışıyor. Şimdi de gün ışığı modunda çalışıyor. Bu sarı sıcak bir ışık.
öğlen saatlerinde vuran güneş ışığı tonlarına sahip. Bir de beyaz ışıkla gün ışığı arasında, yani ikisinin karışımı olan bu ışık tonu var. Bu da epey güzel bir ışık tonu. Beyaz kadar fazla çiğ değil veya sarı kadar çok fazla sıcak değil. Tam ikisinin ortası. Bence en ideal ton budur. Bu benim için yeterli değil, daha iyi bir ışık kaynağına ihtiyacım var diyorsanız şuna da göz atmalısınız. Softbox. Şüphesiz YouTube çekimlerindeki en başarılı aydınlatma softbox'larla sağlanmaktadır. Softbox, ışık kaynağını çevreleyen ve iç kısımları yansıtıcı özellikte olan bir muhafazadır. Özelliği şudur: normalde ışık kaynaktan çıktıktan ortalama 8 cm sonra yayılmaya ve zayıflamaya başlar. Softbox ise ışığın yayılma başlangıcını 1 metre sonraya kadar uzatır. Fakat buna rağmen parlama yapmaz. Yumuşak bir ışık sağlar. Dezavantajları ise taşıma konusunda pratik olmaması ve çok yer kaplamasıdır. Çünkü şöyle bir durum var: ne kadar büyük softbox kullanırsanız o kadar kaliteli bir ışık elde edersiniz. Özel bir stüdyo alanına sahipseniz mutlaka en az 2 adet softbox edinmelisiniz. YouTube çekimlerine uygun ikili softbox'ların fiyatları Türkiye menşeli satış sitelerinde 650 lira ile 1000 lira arasında değişmektedir. 650 liralık ikili softbox'ı ise AliExpress'ten 300 liraya satın alabilirsiniz. Linkleri yine video açıklamasına ekliyorum. YouTube yayıncıları, içerik üreticileri ya da YouTuber'lar için aç parantez artık siz hangi ifadeyi seviyorsanız kapa parantez tavsiye ettiğim mikrofon ve ışık önerileri bunlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı unutmayın.